Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Karademir. Yine bir network üzerine kısa bir sohbet videosuyla birlikteyiz. Bugünkü konumuz aslında network sistemi adı altında yapılanmaya başlayan Ponzi şirketler üzerine olacak. Yani sistemin dolandırıcı olan kısmı ile ilgili konuşacağız. Tabi videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Elinizdeki 1000 lirayı çalışmadan 10.000 lira yapmak ister misiniz? Cevabınız evetse siz de dolandırılmaya müsait bir insansınız demektir. Çünkü çalışmadan, emek vermeden, üretmeden ve risk almadan herhangi bir kazanç sağlamak ne yazık ki mümkün değildir. Bu nedenle eğer çalışmadan, üretmeden ya da risk almadan size herhangi bir kazanç vaat eden bir sistem gördüyseniz bilin ki o sistem Ponzi'dir, yani saadet zinciridir. Ve size belli bir miktar para kazandırır belki ama eninde sonunda o sistem patlar. Şimdi biraz bu Ponzi sistemleri üzerine konuşalım. Ponzi sistemler aslında bir yatırım ortaklığı adı altında ortaya çıkarlar. Fakat ortada ne bir yatırım olur ne de bir ortaklık. Ne yazık ki bu sistemde belki ilk üyeler değil ama tabana yayılan daha geniş bir kitle, üye kitlesi dolandırılır ve mağdur olurlar. Biraz bu sistem üzerine konuşacağız. Mesela bir kişi ortaya çıktı ve dedi ki ben bir şirket kuruyorum ve bu şirketime işte biner liralık yatırım yapacak yatırımcılar arıyorum, ortaklar arıyorum. Bunun karşılığında size her ay düzenli olarak 100 lira ödeme yapacağım. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Ticarette ister klasik ticaret olsun, ister network sistemi olsun kesinlikle sabit bir kazanç vaat edemezsiniz. Çünkü kazanacağınız miktar her ay değişebilir. Bu ay çok kazanırsınız, diğer ay az kazanırsınız. Bu nedenle de sabit bir kazanç vaat edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat bu Ponzi sistemleri size sabit her ay garanti bir gelir vaat ederler. Ve derler ki mesela 1000 lira yatıracaksın ve her ay sana 100 lira ödeme yapacağım. Tabi bu birçok kişiye apaçık dolandırıcılık olarak gelecektir ve birçok kişi bu sistemi kabul etmeyeceklerdir. Fakat mesela ilk başta bir 10 kişi bu sistemi kabul edecektir. Ve biner lirayı bu şirket kuracağım diyen kişiye verecektir. Şimdi 10 kişi biner lira verdi ve kasada toplam 10 bin lira para oldu. Ve birinci ayın sonunda gerçekten de bu insan bu 10 bin liranın 1000 lirasını bu insanlara dağıttı. Yani 10 kişiye kişi başı 100 lira olacak şekilde toplamda 1000 lirayı dağıttı. Kasada 9 bin lira para kaldı. Gerçekten ödeme aldıklarını gören bu 10 kişi yeni insanlara bu sistemi anlatıp yeni kazançlar elde etmek istediler ve 10'ar kişi daha getirdiler. Toplamda 100 kişi daha sisteme dahil olmuş oldu. Ve bu 100 kişi de 1000 lira yatırımda bulundular ve kasaya 100 bin lira daha para eklemiş oldular. Kasada da zaten 9 bin lira para vardı. Toplamda 109 bin lira para olmuş oldu kasada. Ve ikinci ayda da bu kişi gerçekten ödemeleri yaptı. Kişi başı 100'er lira verdi ve 110 kişiye toplamda 11 bin lira para dağıtmış oldu. 109 bin lira para vardı kasada. 11 bin lirası çıkınca 98 bin lira para kaldı kasada. Ortada herhangi bir üretim yok. Ortada herhangi bir ticaret yok. Ve kasada 98 bin lira para birikti daha ikinci aydan itibaren. Ve bu insanlar da yeni insanları sisteme davet etmeye başladılar. Başlarda sistemin dolandırıcı olduğunu düşünen ve kendisini geri çeken, bu sistemi reddeden insanların bir kısmı bu kadar çok insanın para aldığını görünce ikna oldular ve onlar da sisteme dahil olmaya başladılar ve sistem birden binlerce insana ulaşmaya başladı. Bu kadar insan yanılıyor olamazdı. Bu kadar insan hata yapıyor olamazdı. Ve hatta ödeneklerini de alıyorlar aylık düzenli olarak. Ve daha fazla reklam dönmeye başladı. Kasaya daha fazla para girdi. Fakat giren paranın çok az bir kısmı insanlara dağıtılmaya başladı. Ortada herhangi bir ticaret, herhangi bir üretim yok. Sadece yeni gelen üyelerden elde edilen kayıtlarla eski üyelerin paraları ödenmeye başlandı ve sistem büyüdükçe büyüdü. Artık sistemde binlerce insan var ve milyonlarca lira para dönüyor. Fakat ortada herhangi bir üretim yok. Ve ilerlemede durmaya başladı. Sisteme yeni insanlar artık daha az dahil olmaya başladı. Artık tepedeki insan için paraları alıp kaçma vakti geldi. Ve olan sisteme yeni dahil olmuş olan insanlar oldu.
Çünkü bu insanlar 1000 lira para yatırdılar fakat karşılığında belki 100, belki 200 lira para aldılar. Sisteme ilk başta dahil olan insanlar şanslıydı belki de. Çünkü yatırdıklarından daha fazlasını gerçekten de kazandı bu insanlar. Fakat sisteme dahil olmuş olan, yeni dahil olmuş olan çok daha büyük bir kitle bu 1000 lirayı yatırdıklarıyla kaldı ve daha fazla parayı kazanamadan sistem patladı. Balon patladı. Ve bu insanlar mağduriyetlerini dile getirmeye başladılar. Sistemin kurucusuna öfke kusmaya başladılar ve hatta kendilerini sisteme dahil eden insanlarla da davalık oldular. Fakat bu insanları sisteme davet eden kişiler de aslında mağdurdu. Çünkü bunlar da bu sistemin patlayacağını bilmiyorlardı. Kendileri bir kere güvendiler ve güvenleri boşa çıkmamıştı. Gerçekten de bir miktar para kazandılar ve buna güvenerekten insanları davet ettiler. Fakat bu sistemin bir süre sonra patlayacağından habersizlerdi. İşte Türkiye'nin en büyük vurgunlarından birisi olan Çiftlik Bank da bu şekilde insanları dolandırdı. Yani insanlara belli bir para vaat etti ve gerçekten de sisteme ilk dahil olanlara bu vaatlerini yerine getirerek bu parayı sundu. Fakat ortada gerçek bir üretim olmadığı için giderek büyüyen sisteme artık bu parayı yetiştiremez hale geldi ve elde etmiş olduğu yeni kayıtlardan gelen parayı kasaya olduğu gibi cebine koyup kaçtı. İşte bu nedenle arkadaşlar o kadar kez uyardık, o kadar kez söyledik fakat insanlar hala buna benzer sistemlere para yatırmaya devam ettiler. Kaşar Bank çıktı, Kaz Bank çıktı, bilmem ne bank çıktı. Ve bu insanlar yine aynı sistemi kullanarak insanları dolandırmaya devam ettiler. Çünkü çalışmadan kazanma fikri insanlara çok tatlı geliyordu. Çalışmadan kazanmak ne kadar güzel değil mi? Kulağa ne kadar hoş geliyor. Fakat işin aslı öyle değil. Bu bir kandırmaca ve kimse çalışmadan, emek vermeden kazanamaz. Peki gerçek network sistemi neydi? Network sistemi aslında aradaki aracıların ortadan kalktığı ve ürünlerin direkt tüketicilerle buluştuğu bir sistemdi ve bu sistemin büyümesi aslında kullan, tavsiye et sloganına dayanıyor. Yani ben bir ürünü kullanıyorum ve başkalarına da bu ürünü tavsiye ediyorum. Ve karşılığında sisteme dahil ettiğim yeni insanların alışverişlerinden ben de belirli bir komisyon alıyorum. Çünkü şirket toptancılara ya da aracılara ödeme yapmadığı için buradan tasarruf ettiği miktarın bir kısmını da kendi ürünlerini tavsiye eden diğer insanlara vererek onları daha fazla insana ulaşmaları için teşvik etmiş oluyor. Şimdi bir A firması olsun ve bu firma kozmetik sektöründe hizmet veriyor olsun. Bir sistem kurdu ve insanlara dedi ki ben sizlere bu ürünü kaydolduğunuz takdirde, sisteme kaydolduğunuz takdirde %30 indirimli olarak vereceğim. Ayrıca bana getirdiğiniz her bir insan için de size şu kadar, şu oranda ödeme yapacağım. Mesela o kişinin alışverişinin %10'u kadar da size ödeme yapacağım. Bu şu demekti, size belirli bir miktar vaat etmiyor. Yani sisteme dahil ettiğiniz kişi ne kadar alışveriş yaparsa, bu firma ne kadar satış yaparsa ona oranla siz de o kadar kazanmış oluyorsunuz. Kendi komisyonunuzu almış oluyorsunuz. Bu sistem arkadaşlar sürekli devam edecektir ve etiktir. Çünkü yeni kaydolan insanlardan herhangi bir kayıt ücreti alıp eski üyelerinin ödemelerini bununla yapmıyor. Gerçek bir ticaret var, gerçek bir ürün var ortada ve buradan kazandığı miktarın bir kısmını size veriyor ve kesinlikle size belirli bir miktar vaat etmiyor. Aylık 1000 lira ya da 10 bin lira kazanacaksın demiyor. Şunu vaat ediyor. Getirdiğin her bir insanın yaptığı alışverişin %10'u kadar sana ödeme yapacağım. Yani yeni getirdiğiniz kişiler 1000 liralık bir alışveriş yaparsa siz bundan 100 lira kazanacaksınız. 10 bin liralık bir alışveriş yaparlarsa 1000 lira kazanacaksınız. Bu etik bir sistemdir. Bu doğru bir networktür. İşte gerçek network budur. Yani ortada gerçek bir ticaret olmak zorundadır network sisteminde. Fakat ortaya çıkan bu Ponzi şirketler herhangi bir ticaret yapmadan sadece sisteme yeni kaydolan insanlardan elde ettiği miktarı sizlere belirli bir şekilde dağıtıyor ve daha sonra da bu sistem patlıyor ve birçok insan mağdur oluyor. Yani eğer konuyu özetlersek arkadaşlar network sistemi ile Ponzi sistemi arasındaki temel fark şudur ki gerçek network'te bir ticaret vardır. Reel ticaret vardır. Ve size bu ticarete oranla bir ödeme yapar. Yani kesinlikle bir miktar size vaat etmez.
yapılmış olan ticaretin belirli bir oranını size vaat edebilir. Fakat Ponzi şirketler herhangi bir ticaret yapmazlar ve bütün ödeneklerini sisteme yeni kaydolan insanlardan almış oldukları kayıt ücretleri üzerinden yaparlar. Şimdi buraya kadar aslında tipik bir Ponzi şirketini örnek gösterdik ama sistemin Ponzi olduğunu gizlemek için gerçekten bir ticaret yapıyormuş gibi bir ticaret algısı içerisinde işlerini yürüten şirketler de var, dolandırıcı şirketler. Bunlarda da göstermelik bir ürün ya da hizmet sunuyorlar fakat şuna kesinlikle dikkat etmeniz gerekir ki eğer gerçek bir network şirketiyle çalışıyorsanız sizden bir giriş ücreti talep etmezler. Ya da girişte belirli bir miktarda ürünü kesin kes satın almanızı istemezler ki Ponzi şirketlerde, yani reel ticaret yapıyormuş gibi görünen Ponzi şirketlerde yüklü miktarda ürün almanızı sizden isterler. Halbuki network sisteminin amacı zaten sizlerin belirli bir ürünü daha ucuz almanızdı. Sizden belirli bir miktar ürünü ve çok da pahalıya almanızı isteyen sistemler ne yazık ki network değildir. Ayrıca network'ün şöyle bir güzel yanı da vardır ki daha kaliteli ürünleri daha ucuza alabilirsiniz. Aslında bu bizim için güzel bir belirteçtir çünkü kaliteli olmayan bir ürünü pahalıya satan sistemler de aslında network'ün adını kullanarak daha fazla kazanmak isteyen insanlardır. Bunlara da dikkat edeceğiz ve şu kurallara kesinlikle dikkat edeceğiz. Bu sistem gerçek bir ticaretten mi kazanç sağlıyor yoksa sisteme yeni kaydolan üyelerden mi? Eğer gerçek ticaretten para kazanan bir sistemse buna güvenebilirsiniz. Fakat eğer kazancını yeni gelen üyelerden elde ettiği kayıt ücretleriyle karşılıyorsa kesinlikle ondan uzak durun. Ve ikinci önemli nokta da şu ki sizden belirli bir miktarda ürünü almanızı istiyor mu bu firma? Yani ben buraya bedava kayıt olabilir miyim yoksa kayıt için belirli bir miktarda ürünü almak zorunda mıyım? Eğer size belirli bir miktarda ürün alma zorunluluğu getiriyorsa o firma da yine reel ticaret kılıfı altında ponzicilik yapan aslında dolandırıcı bir şirkettir büyük ihtimalle. Tabii bir genelleme yapıyorum ama istisnalar çıkabilir. Bunu da kesinlikle unutmayın. Ve üçüncü noktada şu ki network sistemi aracıları ortadan kaldırdığı için büyük bir tasarruf yapar ve çok daha kaliteli bir ürünü direkt tüketiciye ulaştırdığı için çok daha uygun bir fiyata sunarlar. Eğer girmiş olduğunuz sistemde ürünler ortalama kalitede fakat fiyat olarak çok yükseklerdeyse yine bu sisteme de güvenmeyin derim. Çünkü network'ün amacı zaten daha kaliteliyi daha ucuza sunmaktı. Yani eğer bir sistemde ürünler çok pahalıysa ne yazık ki o sistem muhtemelen gerçek network değildir. Belki işleyişi bir süre devam eder fakat insanların daha kaliteliyi daha ucuza almak vaadiyle girdikleri sistemde daha pahalıyla karşılaşmaları bu sistemin de ömrünü kısaltacaktır ne yazık ki. İşte arkadaşlar eğer bunlara dikkat edersek 1000 liramızı kozmetik ürünleriyle bunların satışını yaparak 10.000 liraya çıkartabiliriz. Fakat hiç çalışmadan, hiç çaba vermeden ben bir miktar para yatırayım, çok daha büyük bir miktarını kazanayım derseniz arkadaşlar bu mümkün değildir. Bu sisteme aykırıdır, bu bilime aykırıdır. Çünkü termodinamikte de böyledir, bilimde de öyledir. Ne verirsen onu alırsın. Bunun için arkadaşlar sizlerden herhangi bir risk ya da çalışma olmadan para vereceklerini vaat eden sistemlere kesinlikle güvenmeyin. Buralara paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Şunu da kesinlikle unutmayın ki bedava peynir yalnızca fare kapanında bulunur. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Oralarda da güzel içerikler paylaştım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.